Doğru kişiyi bulamadın. Doğru kişi olduğunu düşündün ama değildi. İlk sevgilimle ayrılmamızın hemen sonrasını hatırlıyorum. Dolmuştaydım ve ağlıyordum bayağı. Etraftaki bir iki kişi fark etmişti ağladığımı. Ama bir şey söylemediler. Sadece fark ettiklerini fark ettim. Gözlük taktığım için gözlüğümün camları yaş yaş olmuştu. Tam olarak önümü de göremiyordum yani. Daha 18 yaşındaydım. Belki düşündüğüm kadar küçük değildim ama en azından gerçekten küçük hissediyordum. Ve dolmuştayken yaptığım ilk şey tüm fotoğrafları silmek oldu. Ağlıyordum bir yandan ve siliyordum. O an üzücüydü gerçekten. Tüm fotoğrafları sildim. Eve gittim daha sonra. Eve gittiğimde de eski sevgilime bir daha yapıp yapamayacağımızı sordum. Bildiğin daha yeni ayrıldığım insana bir daha deneyip deneyemeyeceğimizi sordum. Yalvardım hatta belki de. Ama bu daha benim ilk ayrılığım. Yani daha genceciyim. Çıtırım. Aradan biraz zaman geçti ve bu yıl aynı zamanda benim mezun yılımdı. Yani 12. sınıfta sınava girdim, istediğim sıralamayı elde edemedim ve mezuna kaldım. Mezun yılındayken böyle bir şeyle uğraştım. Neredeyse 2 yıllık ilişkim bitmişti. Sevgilimle ayrıldığımız yıl kafamı önüme eğip ders çalışmam gerekiyordu. Derslerime odaklanmam, başka şeylerle uğraşmamam, üzülmemem, sıkılmamam. Bu videoda sana aşk acısından kurtulma aikidosu yapmayı öğreteceğim. Ki aşk acın çok daha hızlı bir şekilde azalsın ve mümkünse de artık peşini bıraksın. Aşk acısı dediğin şey, bir partner bulduktan sonra ayrılıyorsun ve beynin de artık diyor ki hayır, olamaz, genlerimiz yeryüzünden silinecek, üreyemeyeceğiz. Ve bir anda alarm vermesi durumu. Benim ayrıldıktan sonra ağlamam, benim ayrıldıktan sonra mesaj atmam. Aslında bu yüzden de beynim dedi ki bana, Furkan galiba yok olacağız, lütfen mesaj at da yok olmayalım. Bu kadar. Ayrıldığım ilk zamanlar ister istemez sürekli güzel anları düşünüyordum. Onunla beraber geçirdiğim, onunla beraber konuştuğum şeyler, konuşulan kelimeler, sözcükler, cümleler, birbirimize söylenen şeyler. Ama şunu da aklımdan çıkarmamaya çok çalıştım. Kötü anılar da vardı. Ayrılmamız boşuna değildi. Bir insanla ilişkin bitti. Artık görüşmüyorsunuz ancak neden ilişkiniz bitti? Sorunlar neydi? Ortada bazı şeyler olması lazım. Bir şeyler yüzünden bitti. Ya senin hataların ya onun hataları. Bir şeyler var. Ki hatalar genelde tek taraflı olmaz. O yüzden karşı tarafta kesin bir şeyler var. Daha önce senin canını sıkan, ondan soğumanı sağlayan. Bunlar ne? Ben ayrıldıktan sonra şunu fark ettim. Aslında ilişkimizin son 1-2 ayında da eskisi kadar iyi hissetmiyormuşum karşımdaki insan hakkında. Aslında eskisi kadar şefkat beslemiyor. Aslında eskisi kadar sevgi beslemiyordum içimde. Ve bunun da belli başlı sebepleri vardı. Belki karşımdaki insanın yaptığı bazı hareketler canımı sıkıyordu. Belki yaşadığımız ya da bana yaşatılan bazı şeyler artık canımı sıkmıştı ve eskisi kadar karşımdaki insana önemsemiyordum. Senden istediğim şey bir otur düşün. De ki kendi kendine tamam bak bizim güzel anılarımız oldu. Güzel zamanlar geçirdik artık 3 hafta, 5 hafta, 10 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl ne kadar zaman geçirdiysen. Ama bizim kötü anılarımız da var. Ya beni bu insanla zamanında kavga ettirten, zamanında bu insanla aramızın açılmasını sağlayan ya da ona çok kızdığım bazı olaylar var. Eğer sen sürekli iyi anıları hatırlarsan ve sürekli kötü olanların üstünü örtmeye çalışırsan bu insanı ister istemez unutamayacaksın. Çünkü düşünsene aklında sadece iyi olarak kalan bir insan var. Niye unutasın ki? Eline bir kağıt kalem al. Eski sevgilinle alakalı olumlu, olumsuz her şeyi yaz. Artılar, eksiler. Ben zamanında o toplam 10-15 tane madde yazmıştım. Ve bu maddelere bak. Bunlardan hangilerini bir daha bulabilirim ya da bulamam. Ve şunu fark edeceksin. Aslında yazdığın şeyler asla bulunamayacak şeyler değil. Yani o kadar özel olduğunu düşündüğün insan aslında özel değil. Evet belki zekiydi, belki çekiciydi, belki şu özelliği vardı, bu özelliği vardı. Bunlar gerçekten bir tek onda mı vardı? Duygusal olarak baktığın zaman bazı şeyler ya da sadece aklında böyle dönen düşünceler olduğu zaman o maddeler tam olarak göremeyebilirsin ama aklında canlanan her şeyi kağıda aktardığın zaman bu sefer bir şeyler kaçmayacak. A düşüncesi soldan sağa böyle bir yerden bir yere gidiyordu. Hop aldım onu yazdım. B hop B, C, D, E, F, G hepsini. Bu sefer öyle aklına dönüp duran bazı düşünceler değil de artık kağıt üzerinde somut olarak görebileceğin şeyler olacak bunlar. Ve o listeye dönüp bak tamam bu insan iyi hoş ama bu sıkıntıları da var ve biz bu yüzden ayrıldık. Ayrılmamızın bir sebebi vardı. Bunu fark etmeni istiyorum. Sana aslında eve dönerken nasıl da tüm anılarımı sildiğimi, tüm fotoğrafları sildiğimi anlattım ancak şu anda gerçekten galerimi açıp da baksan ya da Google fotoğrafları açsak sonuçta orada da yedekleniyor tüm fotoğraflar. Her yerden her şeyi sildim. Senin de yapman gereken şey bu. Sonuçta unutma her klişenin klişe olmasının bir sebebi vardır. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bunu boşuna söylemiyorlar. Beyin aslında saftirik olduğu kadar aynı zamanda zekidir de. Çünkü kötü anıların üzerini kapatmaya çalışır. Ama sen anılarına baktıkça, sen güzel fotoğraflarına baktıkça, karşındaki insanı sürekli düşündükçe ve hatırladıkça ya da mesajları geri geri okudukça tekrardan beynin bu görevini tam olarak yerine getiremez. Ya da yerine getirmeye çalışsa düşünsene sen toprağı atıyorsun bir yere, çukura.
Sonra içerisinden tekrardan geri çıkartıyorsun. Beynin orada kapatmaya çalışıyor çukuru ama sen hala içeriden çıkartıyorsun. Bunu yapma. Her şeyi sil. Ne varsa. Mesaj, o bu, her şey. Senin için doğru olanın anılara bakıp o acını kısa bir süreliğine yok etmek mi? Yoksa her şeyi silip birazcık acınla yüzleşip çok daha hızlı bazı şeyleri atlatabilmek mi olduğuna karar vermen lazım ve aslında hangisinin daha doğru bir adım olduğunun farkındasın. Sadece birisi daha çok işine geliyor. Duvarda, rafında, masanda, orada burada eski sevgilinle alakalı onu hatırlatacak ne varsa. Onun verdiği bir şey olmayabilir, onun verdiği bir hediye olmayabilir. Ama onu hatırlatacak bir şey, herhangi bir şey. Göremeyeceğin bir yere kaldır. Bunun yanında dediğim gibi anıları da silmen lazım. Tüm fotoğrafları, tüm videoları, tüm mesajları, hatırlatabilecek her şeyi, telefonundan, bilgisayarından, her yerden. Ki beynine kendisini iyileştirebilmesi için, bazı sorunları kapatabilmesi için zaman tanı. Yalnızken, etrafta diğer potansiyel eşlerini görmediğin zaman, arkadaşlarına zaman geçirmediğin zaman, dışarıda bulunmadığın zaman diyeceğim, sosyalleşmediğin zaman ayrılığı atlatmak çok zor olabilir. Çünkü zaten yalnızsın, zaten birileriyle olmak istiyorsun. İnsansa sonuçta. Ve en yakında bulabileceğin kişi eskiden en iyi zamanlarını yaşadığın kişi. O yüzden sürekli onu düşüneceksin. Ben mezun yılında sevgilimle ayrıldığımız zaman dershaneye gidiyordum. Ve bu aslında ister istemez ben ders çalışırken aynı zamanda sürekli insanların içinde olmamı ve farklı yeni bir sürü insanla tanışmamı sağladı. Ve takdir edersin ki bu durumu da benim için bayağı kolaylaştırdı. Aslında benim ayrılığımı atlatmamdaki en önemli süreç yalnız olmamamdı. Sürekli etrafımda tanıdığım ya da tanımadığım farklı insanlar vardı. Eğer eskiden geçirdiğin bu ilişki sağlıklı bir ilişki ise ister istemez kendini karşı cinse karşı kapatabilirsin. Sonuçta bir sevgilin var ve hani gidip de sağda solda insanlar hakkında farklı düşünmen çok da etik değil. Yani en basitinden sevgilini aldatmış oluyorsun. Bu yüzden özellikle uzun bir ilişkiden çıktıysan hala kendini sevgilin varmış gibi koşullandırmış olabilirsin. Yani etraftaki insanlara alıcı gözüyle bakmıyor olabilirsin. Ama bunu değiştirmen lazım çünkü insan sevince ister istemez hayatındaki insanı biraz daha sallanamayacak bir tahta koyuyor. Sanki çok özelmiş, sanki şöyleymiş, sanki böyleymiş. Bunun olmadığını anlayabilmen için etraftaki insanlara, özellikle çekim duyduğun insanlara birazcık daha gözlerini aç. Artık sevgilin yok. Başka insanlara karşı bir şeyler hissedebilirsin. Özellikle dediğim gibi eğer uzun ilişkiden çıktıysan ilk başta bu atması zor bir adım olabiliyor. Çünkü zaten alışmışsın hayatında bir kişinin olmasına ve diğerleriyle ilgilenmemeye. Ama artık hayatında birisi yok. Birileriyle ilgilenmen artık sadece hayatında eski sevgilinin olmadığını, dünyadaki tek kadının, dünyadaki tek erkeğin eski sevgilinin olmadığını anlaman lazım. Sana bu tavsiyeyi verirken geceleri full club'larda gez, gördüğün ilk insanı kucağına atla demiyorum. Dediğim şey kesinlikle bunun tam tersi. Çünkü böyle bir şey yapsan hem zaten eski sevgilini unutmayacaksın hem de kendini iğrenç bir insan gibi hissedeceksin. Bu adım biraz daha ruhani diyebiliriz. Arkadaşlarına buluştuğun zaman bir kafede, bir yer, neresi olursa olsun, kütüphane, herhangi bir yer. Buluştuğunuzda etrafındaki insanlara bir bak. Özellikle bir erkek olarak söylüyorum. Kadınlara bak. Ya da kadınsan erkekler, kimden hoşlanıyorsan. Ve onları gözlemle. Ne yapıyorlar? Nasıl insanlar sence? Çekiciler mi? Diğer insanlar hakkında biraz düşün. Biraz alıcı gözüyle bakmaya çalış. Ve bu aklındaki ben doğru kişiyi bulmuştum algısını yıkmaya çalış. Çünkü muhtemelen %99 ihtimal ya da daha yüksek bulmadın. O yüzden etraftaki insanların da varlığını birazcık hatırlayabilmen lazım ki o insanı birazcık tahtından indirebilesin. Çalış. Ne olursa olsun. İstersen git fiziksel bir işte çalış. İstersen git gitar çalmaya çalış. Git ağırlık kaldır, kitap oku, ne yapıyorsan yap ama bir şeyler yap. Kendini geliştir ve limitlerinin keskin çizgiler olmadığını fark et. Spora gitmek özellikle bir erkek için en iyisi olacaktır. Çünkü gelişmenin verdiği tatmin, gelişmenin verdiği güç, ben bunları yapamam, ben bunları aşamam hissini ortadan kaldırıyor. Ben sevgilimden önce de zaten spor yapıyordum. O yüzden rutinimde bir değişiklik olmadı. Ama en kötü hissettiğim zamanlarda spora gitmek, müziksiz bir şekilde, sanki düşüncelerimle boks maçına çıkmak gibiydi. Düşüncelerimle yalnızım ve yanımda olan tek şey ağırlıklar. Ağırlık kaldırıyorum. Kaslarım gelişmiş. Geçen hafta 10 kiloydu. Bu hafta 12,5 kilo kaldırıyorum. Gelişmişim. Demek ki yeterince çalıştığım zaman üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Ben gelirsem sen de gelebilirsin. Sevgilinle ayrıldın. Daha önce bu aralarında sürekli kavga eden, dışarıda insanlara rezil olan çiftleri görmüşsündür ya da birbirlerinin yüzüne bakamayacak çiftleri. Sen bunlardan olma. Karşındaki insana hayatında başarılar dile. Ve bunu gerçekten içinden gelerek söyle. Sonuçta tamam, kötü anlarınız var. İyi anlarınız da var ama. Bir zamanlar karşındaki insanı seviyordun. Belki aşıktın, belki bir gelecek planlamıştın. Sırf yapılan kötülükler var diye karşındaki insan aldatsa bile seni. Hiç fark etmez. Olgunca olan şey budur çünkü. Ona hakaret edip onu aşağılamak gerçekten çözüm değil ve yaşanmış iyi anlarınız da var. Bunun için minnettar ol. Ve kötü zamanlardan da ne ders çıkarabileceğine bak.
Sonuçta insan olarak bu ilişkindeki kötülüklerine, yaptığın hatalara bakarak bir sonraki ilişkindeki hataları önleyebilirsin. İlla ki hataların vardır. Hatasız kul olmaz. Bu hatalarına yoğunlaş. Ben ne hata yaptım? Sevgilim benden soğudu mu? Bu kız benden niye soğudu? Tamam, belki sevgilinin özelinde bazı şeyler yapmayabilirsin. Atıyorum, o uzun saç seviyordur. Sen saçını kestirmişsindir, ayrılmıştır senden diyelim. Tamam, bu o kişiye özel. Ama diyelim ki çok toksik bir kişiliğin olsun. Sen bu kişiliğini değiştirmezsen çok yüksek ihtimal sağlıklı bir ilişki yaşayamayacaksın. Bunların üzerine git. Diliyorum ki bir sonraki ilişkin bir önceki ilişkiden çok daha iyi olur. Daha olgunlaşırsın, daha büyürsün ve daha pozitif, daha tatmin olduğun bir ilişki içerisine girersin. En kötü anında bile en iyi hamleni yap.